Dostlar selamünaleyküm. Baykar, kamikaze saldırı yeteneği konusunda Türkiye'yi doyurmayı kafaya koymuş belli. Çünkü daha yeni K2 platformunu tanıtmışlardı. Şimdi de hemen arkasından Sivrisinek tanıtıldı. Henüz bu iki platformla ilgili, özellikle de Sivrisinek'le ilgili çok detaylı bilgi yok. Ama verilen bilgiler dışındaki özellikleri de az çok tahmin etmek mümkün. O yüzden bugün bu konuyu hızlıca bir konuşalım istedim. Yani bugün Baykar'ın yeni kamikaze drone'u Sivrisinek'i konuşuyoruz. Başlamadan kısa bir hatırlatma yapayım. Biliyorsunuz ilk kanalımız olan Kıyam'daki kısıtlamayı kaldırdılar. Orada tekrar aktif olduk ve her cumartesi akşam 7'de yeni video yayınlıyoruz. Bugün de az önce yeni video yayınlandı. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu hafta çok önemli bir sorunun cevabını arıyoruz. ABD ve Rusya'nın gelişmiş radar sistemleri bizim Anka 3 tespit edebilir mi? Sorunun cevabı yeni videoda ve videonun linkini açıklama ve yoruma sabitlerim diyelim ve uzatmadan bugünkü konumuza geçelim. Baykar'ın yeni platformu Sivrisinek'i konuşacaksak tabii ki K2 ile birlikte konuşmamız gerekiyor. K2'yi konuşacaksak Bayraktar TB2 ve Bayraktar TB3 ile birlikte konuşmamız gerekiyor. Bayraktar TB2 ve TB3'ü konuşacaksak Akıncı ile birlikte konuşmamız gerekiyor. Çünkü bugün öyle bir testten bahsediyoruz ki Baykar'ın yeni ürünü olduğu için Sivrisinek boyutu ilgi çekmiş olsa da aslında videoda Baykar bir sürü kabiliyet şovu yaptı. O yüzden bugün Sivrisinek ve K2'ye odaklanacak olsak da bu başarının en tepesinde yine Akıncı var. Neyse hepsine geliriz. Şimdi öncelikle ilgilendiğiniz konuyla başlayalım. Sivrisinek. Daha yeni duyuruldu. Yani bununla ilgili elimizde çok fazla bilgi yok ama biz bugün hem onun hakkında verilen bilgileri konuşalım hem de videodaki detayları, ondan beklentileri ve dünyadaki muadillerini göz önünde bulundurarak onun muhtemel özelliklerini değerlendirelim. Sivrisinek bir çeşit dolanan mühimmat ama sahip olduğu menzil ve otonomi seviyesine bakıldığında dolanan mühimmat kavramının sınırlarını zorlayan bir platform. Bu şimdiden belli. Baykar bunu yeni nesil akıllı dolanan mühimmat olarak nitelendiriyor. Sivrisinek denmesinin sebebi muhtemelen sahip olduğu düşük radar kesit alanından kaynaklı. Tabii bir de sürüler halinde hareket edip düşman hava savunma sistemlerini doyuracak olmasından. Zaten gövdesine baktığınızda bunun düşük bir radar kesit alanına sahip olacağını öngörmek çok zor değil. Sivrisinek platformunun en dikkat çekici özelliği 1000 kilometreyi aşan devasa operasyonel menzili. Yani bunu göz önünde bulundurduğumuzda Sivrisinek için bir taktik mühimmat diyemeyiz. 1000 kilometre taktik mühimmatın ötesinde. Sivrisinek stratejik bir derin darbe silahı. Benzinli bir motor kullanıyor. Kendi sınıfındaki rakipleri genel olarak elektrikli motorlar kullanıyorlar. Tabii ki Sivrisinek benzinli motoruyla bu rakiplerine göre çok daha yüksek bir enerji yoğunluğuna sahip. Zaten havada kalış süresinin uzunluğu da bundan kaynaklanıyor. Havada kalış süresi açıklanmadı ama bu tarz bir platformun 1000 kilometre üzeri menzillere çıkabilmesi için tahmini olarak 9 ile 12 saat arasında bir havada kalış süresine sahip olması gerekiyor. Dediğim gibi bu bilgilerin bir kısmı tahmin ve bunların ne kadarının gerçek olduğunu da yakın zamanda öğreneceğiz. Muhtemelen Saha Expo'da 2 hafta sonra tanıtılacak bu sistem. Haliyle o zaman daha net şekilde öğreniriz ama benim tahminlerimin de aşağı yukarı tutacağını düşünüyorum. Sivrisineğin fiziksel yapısına baktığımızda bir şey daha dikkat çekiyor. Bu sistem basit bir pist tabanlı iniş kalkış yapısına dayanıyor. Bu çok büyük bir avantaj çünkü Sivrisineğin fırlatılmak için özel fırlatıcı düzeneklerine ya da birçok rakibi gibi katapultlara ihtiyacı yok. Mevcut havalimanlarından kalkabilir. Hatta yollardan da kalkabilir. Düzleştirilmiş arazilerden kalkabilir. Bu bir savaş anında çok büyük bir avantaja dönecek. Hep birlikte göreceğiz. Bunun dışında bir de seyir sefer sistemine odaklanmak lazım. Çünkü Sivrisinek GPS sinyallerinin bulunmadığı ya da yoğun elektronik karıştırmanın olduğu ortamlarda bile görev yapabiliyor. Elektronik karıştırmayı özellikle belirttim çünkü savaş sahalarında mesele her zaman Amerika'nın GPS'i kapatması değil. GPS sinyalleri dünyaya ulaşana kadar çok zayıflayan sinyaller. Haliyle bunları yerdeki elektronik harp sistemleriyle karıştırmak çok zor değil. Zaten harp sahalarında bugün devletler bunu yoğun şekilde uyguluyorlar. O yüzden Sivrisineğin GPS'e bağımlı olmaması çok önemli. Peki GPS yoksa yolunu nasıl bulabiliyor? Yapay zeka desteğiyle. Yapay zeka desteğiyle görüntü karşılaştırmaları yapıyor. İHA'nın üzerindeki kameralardan gelen görüntüleri gerçek zamanlı olarak işleyip yeryüzündeki şekillerle eşleştiriyor. Bu o kadar başarılı bir yöntem ki santimetre hassasiyetiyle rota takibi yapabiliyor. Yani olay daha basit şekilde şu. Sivrisineği fırlatacağınız hedefe doğru kullanacağı bütün arazinin yani üzerinden uçup geçeceği bütün arazinin ayırt edici yönleri, dağları, nehirleri, uydu görüntüleri tamamen Sivrisinek platformunun hafızasında yüklü. O da uçarken aynı zamanda yeri sürekli tarıyor. Yani yerden sürekli görüntü alıyor. Yapay zeka bu iki görüntüyü üst
üste oturtuyor ve bu şekilde platform yolunu belirliyor. Bu şekilde yolunu belirlerken dışarıdan yapılabilecek karıştırmalara da tamamen kapalı. Yani elektronik harbin Sivrisinek'e yapabileceği hiçbir şey yok. Ve bu tek başına bir platform değil. K2 Kamikaze İHA ile birlikte konuşulması gerekiyor. K2'nin de detaylarını muhtemelen bu önümüzdeki Saha Expo fuarında öğreneceğiz ama onunla ilgili daha fazla şey biliniyor. K2, Baykar'ın en büyük kamikaze İHA platformu olarak tanımladığı bir sistem. 200 kilogramlık harp başlığı taşıyabiliyor. Sivrisinek'te bu harp başlığı ağırlığı tahmini olarak 5 ile 15 kilogram arasında. Yani esas vurucu güç K2 ve K2'nin menzili 2000 kilometrenin üzerinde. 13 saatten fazla havada kalabiliyor. 10 metre kanat açıklığına sahip, 5.1 metre uzunluğunda çok büyük bir platform. Bu da yine GPS'e bağımlı değil. 200 kilometrenin üzerinde azami hızı var. Çok maliyet etkin bir sistem. Yani özelliklerine baktığınız zaman aslında bir seyir füzesi gibi. Bir seyir füzesi kadar caydırıcı, aynı etkiyi yapabilecek güce sahip. Aynı şekilde gizliliğini koruyabilecek bir uçuş profili var. Ama bu tarz mühimmatların 50'de biri seviyesinde bir maliyete sahip. K2'nin ve Sivrisinek'in testlerine baktığımız zaman bu iki maliyet etkin sistemin Bayraktar TB2, TB3 ve Akıncı ile birlikte operasyon yapacağını görüyoruz. Mesela bu testte 10 adet Sivrisinek dolanan mühimmatı vardı ve üzerlerinde de K2'ler uçuyordu. 5 adet K2 aynı anda havadaydı. Yani hiyerarşik bir sürü konsepti var. Bir önceki teste falan baktığımız zaman, yani bu iki testi birleştirdiğimiz zaman da bunların hemen üzerinde Bayraktar TB2'nin, onun da üzerinde Akıncıların olduğunu görüyoruz. Operasyon planlarken Sivrisinek ya nokta saldırısı ya da doyurucu saldırı yapacaksa onun yönetici platformu yani sürü lideri K2. K2'ler vurucu güç olarak kullanılacaksa onun yönetici platformu Bayraktar TB2 veya TB3. En tepede Akıncı bütün süreci yönlendirecek ve muhtemelen sistemin başındaki operatör bütün bu sistemlerin yönetimini Akıncı üzerinden yapacak. Zaten Sivrisinek ve K2 otonom şekilde saldırı düzenliyor ama onlara bilgi aktarımı da Akıncı üzerinden yapılacak. Akıncı yüksek irtifada kalıp operasyon alanının geniş bir görüntüsünü alıyor. Sivrisinek ve K2'lere görüş hattı ötesindeki hedeflerin koordinatlarını aktarıyor. Yani aslında bunlara rehberlik ediyor. Aynı şekilde Bayraktar TB3 bu işi, yani bu yönetimi deniz operasyonlarında gerçekleştirebilir. Bayraktar TB2 zaten savaş sahalarının emektarı oldu artık. O da saldırı sonrası hedeflerin ne kadar hasar aldığını tespit edebilir. Sürünün geri kalanını yeni hedeflere yönlendirebilir. Yani Akıncı'nın olmadığı ortamda yönetimi devralabilir. Bütün bu sistem bir araya gelip bir hedefi vuracak ve işte bunu vururken Sivrisinek ve K2'ler kullanılacak. Mesela diyelim ki düşmanın yoğun şekilde hava savunması yaptığı bir bölgede bu altyapının imha edileceği bir operasyon planlandı. Bütün bu otonom sürü harekete geçtiğinde, menzile girildiğinde önce Sivrisinekler hava savunma bataryalarına doğru dalışa geçer. Zaten radar kesit alanları düşük olduğu için çok yaklaştıktan sonra tespit edilebilecekler. Bunlar feda edilebilir sistemler. Hava savunma sistemleri bunlarla oyalanırken K2'ler esas vuruşu yapacak. K2 vurduğu zaman zaten bir hava savunma sisteminin hayatta kalma ihtimali yok. 200 kilogramlık bir harp başlığından bahsediyoruz. Muhtemelen beton delici harp başlığı bile taşıyacak. Aynı şekilde parça tesirli harp başlığı taşıması da bekleniyor. Zaten bu patlayıcı potansiyeliyle K2 bütün stratejik üslere ve sistemlere kabus yaşatabilecek potansiyele sahip. İşte Sivrisinek vurucu bir güce sahip olmasının yanında böyle stratejik hedeflere karşı doyurma saldırısı yapmak için de kullanılacak. Yani kısacası Baykar'ın tanıttığı Sivrisinek ve K2 platformları aslında sadece yeni silah sistemleri değil, yeni bir savaş felsefesi koydu ortaya. Keşan'daki testte sergilenen otonom sürü yetenekleri, GPS bağımlı olmadan operasyon kabiliyeti ve çoklu platform entegrasyonu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bambaşka bir yetenek kazandıracak. Operasyon yapılacak bölgedeki savunma ağlarını Türk Silahlı Kuvvetleri bu şekilde zorlanmadan delebilecek. Yani Türkiye ilk çatışmada dünyaya artık milyonlarca dolarlık platformların döneminin kapandığını, yeni dönemin daha maliyet etkin sistemlerle daha fazla sayıda saldırı yapmak üzerine kurulu olduğunu gösterecek. Dediğim gibi zaten 2 hafta sonra Saha Expo 2026'da bu sistemlerle ilgili daha detaylı bilgiler gelecektir. Geldiği zaman sistemleri tekrar daha detaylı olarak konuşuruz. Çünkü üzerinde konuşmaya, hatta tekrar konuşmaya değecek sistemler bunlar. Allah'a emanet olun.